Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz çıtır çıtır, çok lezzetli, el açması, ıspanaklı, peynirli böreğin yapımını göreceğiz. Yapımı gerçekten çok kolay, herkes yapabilir. Ben nasıl hazırladım, buyurun yapımını görelim. Öncelikle bir adet yumurtayı karıştırma kabına kırdım. Üzerine bir çay fincanı yoğurt, bir çay fincanı ılık su, bir çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz. Güzelce karıştırıyoruz. Bu karışımın alabildiği kadar un kullanıyoruz. Unun miktarı değişebilir. Ununu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyebilirsiniz. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Dediğim gibi ununu kontrollü bir şekilde eklemenizi öneririm. Görmüş olduğunuz gibi yumuşak, ele yapışan bir kıvamda hamur hazırladım. Hamurumuzun üzerini kapattım. En az 20 dakika dinlendirelim ki kolay açılması için. Ben de bu arada 600 gram taze ıspanağı güzelce yıkadım, bol suyla çamurlarından arındırdım. Suları süzüldü. Gösterdiğim şekilde ıspanakları doğruyorum. Evet, ıspanakları doğradım, hazır. Şimdi üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Çiğden hazırlayacağız, içini pişirmiyoruz. Bu şekilde ıspanak biraz suyunu bırakmasını sağlayacağım. Evet, ıspanak suyunu bıraktı. Şöyle gösterdiğim şekilde iki elimle sıkarak ıspanağın suyunu çıkarıyorum. Ispanağın suyunu da çocukların çorbasına ekleyebilirsiniz. Hatta içebilirsiniz de, çok lezzetli. Dökmeye gerek yok. Değerlendirebilirsiniz suyunu. Börekler çıtır olsun diye, çok böyle suyunu bırakmasın diye suyunu sıkmayı tercih ediyorum. Evet. Şimdi tekrar aynı tepsiye aldım, sularını ayırdım. Üzerine yarım kilo tam yağlı beyaz peynir ekledim. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar karabiber ve 3-4 yemek kaşığı zeytinyağıyla lezzetlendiriyorum. Bu şekilde çok lezzetli bir iç harcımız oldu. Bu arada hamurumuz dinlendi, kendini bıraktı, görüyorsunuz. Tezgahımı biraz yağladım. Daha sonra hamurumu tezgaha alıyorum. Yumurta büyüklüğünde bezelere ayırıyorum. Yapışkan olduğu için elinizi yağlayarak hazırlayabilirsiniz. Hemen böyle pratik bir şekilde kolayca tezgahımızı biraz unluyoruz ve ister merdane ile ister oklavayla açabilirsiniz. Ben önce biraz merdane ile açıyorum. Merdanenin yetmediği yerde oklava kullanacağım. Açabildiğim kadar incecik açmaya çalışacağım. Şöyle oklavanın ortasından kenarlarına doğru elinizle bastırarak hamuru genişletebilirsiniz. Bakınız, bu şekilde çok pratik. Hemen açılıyor hamur. Yapıştığı yerleri unlayabilirsiniz.
ortasından kenarlarına doğru elimle bastırarak açıyorum. Şimdi ortaya doğru kenarlarından büzüştürüyorum. Daha sonra oklavayı çıkarıyorum. Biraz hafif yağlıyorum. Daha sonra iç malzemesinden yeteri miktarda yerleştiriyorum ve kavuruyorum. Şöyle çevire çevire sarabilirsiniz. Her kıvrımı tel tel ayrılıyor. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Evet, bütün hamurlarımız bitene kadar aynı yöntemle hepsini pratik bir şekilde hazırlıyoruz. Bu şekilde yaptığınız zaman saçak saçak oluyor, çıtır çıtır oluyor ve gevrek oluyor. Denemenizi öneririm. Buraya kadar da izliyorsanız ve videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size hemen bildirim gelir. Evet, hepsini güzelce bu şekilde hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını da erittim, hazırladım bu arada. Evet, hepsini hazırladım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdim. Fırınımı da çalıştırdım. 180 derece alt üst ayarda ısınmaya başladı fırın. Bu arada ben de eritmiş olduğum tereyağını hamurların üzerine sürüyorum. Her tarafına güzelce yağı sürelim. Daha sonra fırına sürüyoruz ve 40 dakika içinde mis gibi pişiyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızarmış. Şöyle çıkaralım. Altı da üstü de gayet güzel. Şu anda çok sıcak olduğu için
bölemedim. İlk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Nefis oldu. Denemenizi öneririm. Deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Şöyle göstereyim. Böleyim. Çıtır çıtır. Un, su, tuzla yapılan börek tarifleri de var. Fakat onlar bekledikten sonra çok sertleşiyor. Hamurunu bu şekilde hazırlarsanız çok daha lezzetli oluyor. Ertesi günde aynı lezzetiyle tüketebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Evet, bugün de ıspanaklı peynirli börek tarifini verdim. Deneyecek olanlara da kolay gelsin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyet olsun.